ekran başına toplanın. Çünkü bugün kalbinizin ritmini tamamen değiştirmeye geliyoruz. Bazı romantik diziler vardır. İzlerken yüzünüzde tatlı bir tebessüm oluşturur, mideye tatlı bir kramp girer, içinizde kelebekler uçuşur. İşte bugün tam olarak o duyguyu dibine kadar yaşatan, size aşkın en tatlı halini hissettirecek devasa bir listeyle karşınızdayım. Ben romantizm sevmem diyenin bile gardını düşürecek, İzledikten sonra aşka bakışınızı tazeleyecek tam 12 harika Kore dizisini bir araya getirdim. Videoya geçmeden önce bu tarz Kore dizi önerileri için videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Ayrıca hype puanı vererek bu videonun daha fazla Kore dizi severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Desteğiniz için teşekkürler. Kahvenizi, çayınızı kapın, arkanıza yaslanın. Kelebek uçurtma garantili listemiz başlıyor. Goblin. Eğer Kore dizilerinin romantikliğinden bahsedeceksek ilk dizimiz kesinlikle Goblin olmalı. Çünkü bence romantikliğin zirvesi tam olarak bu dizi. Henüz izlemediyseniz hemen listenize ekleyin. Bitirince gelip teşekkür edeceğinize eminim. Eğer izlediyseniz zaten bu yapımın hissettirdiği o tatlı bağımlılığı ve kalbe dokunan büyüsünü çok iyi bilirsiniz. Yüzyıllardır sırtında ağır bir lanetle yaşayan ölümsüz bir adamın günün birinde neşesiyle içini ısıtacak gencecik bir kızla karşılaşmasıyla başlayan o büyülü dönüşümü bir düşünün. Adamımız tam da kaderine razı gelmişken bu capcanlı ve dünyalar tatlısı kızın gelişiyle hayatı birden rengarenk bir karmaşaya dönüşür. Hüzünle neşenin, kaderle aşkın o kadar dengeli bir uyumu var ki izlerken hem yüzünüzde kocaman bir tebessüm oluşacak hem de işte romantizm tam da böyle bir şey diyeceksiniz. Kalbinizin en yumuşak yerine dokunan sıcacık ve zamansız bir aşk masalı. Moon Lovers. Düşünsene, gözlerini açıyorsun ve kendini bir anda yüzlerce yıl öncesinde bir sarayın tam ortasında buluyorsun. Üstelik etrafında bir değil bir sürü prens var. Ama içlerinden biri var ki diğerlerinden çok farklı. Soğuk, mesafeli ve gizemli. Başlarda aralarında öyle büyük bir aşk göremiyorsun ama zamanla o mesafeli bakışların yerini bambaşka duygular almaya başlıyor. İşte şimdi birbirlerine kavuşacaklar diye düşünürken saray entrikaları ve taht kavgası her şeyi alt üst ediyor. Çünkü burada aşk sadece birbirini sevmekle bitmiyor. Sevdiğin insan için ne kadar ileri gidebileceğini de gösteriyor. Ve o imkansız aşkın giderek büyümesini izlemek insanın kalbinde gerçekten kelebekler uçuruyor. Crash Landing on You. Hayatının en sıradan günlerinden birinde beklenmedik bir olayla kendini Kuzey Kore'de bulan genç bir kadın orada hiç planlamadığı bir karşılaşmanın içine sürükleniyor. Onu bulup korumaya çalışan askerle yollarının kesişmesiyle ikisinin de hayatı bambaşka bir hal alıyor. İlk başlarda aralarındaki ilişki tamamen zorunluluktan ibaret gibi görünse de aynı çatı altında geçirilen günler, birlikte yaşanan küçük maceralar ve birbirlerine duydukları güven aralarındaki duyguyu fark ettirmeden büyütüyor. Birbirlerinden uzak kalmaları gerektiğini bilseler bile kalpleri buna hiç uymuyor. İşte diziyi bu kadar güzel yapan da tam olarak bu. İmkansız gibi görünen bir aşkın en beklenmedik yerde filizlenmesi. The Scandals of the Sun. Bazen hayatımıza hiç beklemediğimiz bir anda giren biri bütün düzenimizi değiştirebilir. Bu dizide tam olarak böyle bir aşkın hikayesini anlatıyor. Bir yanda görevi gereği sürekli tehlikenin içinde yaşayan bir asker, diğer yanda insan hayatını kurtarmak için mücadele eden bir doktor var. Hem kalbi ısıtan hem de aşkı macera ve dramla bir araya getiren bir hikaye arıyorsanız The Scandals of the Sun tam anlamıyla kelebekleri uçuracak dizilerden biri. Mr. Sunshine. Tarih, fedakarlık ve ciğer bıraktıran türden bir aşk arıyorsan adres tam olarak burası. Çocukken Amerika'da hayatını baştan kuran ve yıllar sonra doğduğu topraklara Amerikalı bir subay olarak dönen bir adam düşünün. Bir tarafta onun mağrur, mesafeli duruşu, diğer tarafta ise geceleri ülkesi için silah kuşanıp savaşan, gündüzleri ise tam bir hanımefendi olan soylu bir kadın. İkisinin de yolu aynı hedefte ama bambaşka kimliklerle kesişiyor. Her bakışmaları, birbirlerinin gölgesine basarak yürüdükleri o sessiz anlar bile insanı ekrana çiviliyor. Aşkın ne kadar soylu, ne kadar derin ve bir o kadar da yürek burkan bir şey olduğunu iliklerinize kadar hissettiren, izledikten sonra etkisinden günlerce çıkamayacağın devasa bir yapım.
It's okay to not be okay. Gözünü kapatıp arkana yaslan. Çünkü psikolojini alt üst edecek ama bir o kadar da içini ısıtacak inanılmaz bir hikayeye giriyorsun. Bir tarafta kendi yaralarını saracak vakti bile olmayan, hayatı boyunca akıl hastanesinde hasta bakıcılık yapıp başkalarının yükünü taşımış, hislerini içine gömen bir adam var. Diğer tarafta ise insani duygulardan bir haber, istediği her şeyi söke söke alan masal kitabı yazarı, hırçın ve büyüleyici bir kadın. Birlikte kendi karanlık geçmişleriyle yüzleşip birbirlerinin çocukluk yaralarını sarışları, o ters köşeleri insanı resmen ekrana kilitliyor. Bu dizi sadece bir aşk anlatmıyor, iyileştiren, dönüştüren ve insanın içini kıpır kıpır eden devasa bir terapi seansına dönüşüyor. My Dearest, savaşın, yıkımın ve kaosun ortasında yeşeren, insanı heyecandan mahveden bir aşk destanına hazırlanın. Yıllarca aşka, evliliğe ve bağlanmaya zerre inanmamış, hayatını bildiği gibi yaşayan son derece zeki ve çapkın bir adam var. Karşısındaki kadın ise çevresindeki herkesi parmağında oynatmaya alışkın, gururlu ve neşeli bir soylu. İki tarafta duygularını açık etmemek için birbirine meydan okurken patlak veren işgal bütün dengeleri alt üst ediyor. Kaçışların, ayrılıkların ve felaketlerin gölgesinde o kibirli tavırlar yerini sadece birbirini hayatta tutma hırsına bırakıyor. Adamın o kadını korumak için gözünü bile kırpmadan ateşe atlayışı, kadının ise her kaybın ardından onun ismiyle ayakta kalışı inanılmaz bir tutku doğuruyor. Sadece tek bir bakışla, söylenmemiş tek bir sözle yaratılan o tansiyon sizi etkisi altında alacak. My Mister. Hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyan, ruhu yorulmuş iki insanın birbirine tutunarak yeniden nefes alışını izleyeceğimiz bambaşka bir durağa geçiyoruz. Bu diziyi izlerken gerçek hayattan bir kesit izliyor gibisiniz. Çevresindeki herkese yetişmeye çalışırken kendi iç dünyasında yapayalnız kalmış, kırklarında sessiz bir adam düşünün. Tam karşısında ise hayatın acımasızlığıyla erken yaşta katılaşmak zorunda kalmış, kimseye güvenmeyen genç bir kadın duruyor. Bu iki yaralı ruhun yolu kasvetli bir şirket koridorunda kesiştiğinde ortaya bildiğimiz romantik kalıpların çok ötesinde bir bağ çıkıyor. Hiçbir süslü lafa, yapmacık yakınlaşmaya gerek kalmadan kulaklıktan dinlenen bir ayak sesiyle, birlikte yürünen karanlık bir sokakla ve birbirlerinin acısını tek bir kelime etmeden hissetmeleriyle büyüyen devasa bir sadakat bu. Kalbinizi sızlatırken bir yandan da içinize tarifsiz bir huzur yayacak, bağ kurmanın ne kadar güçlü bir şey olduğunu gösteren unutulmaz bir şaheser. Lovely Runner. Bir idolün hayranı olan kız adamın ölüm haberiyle sarsıldığı gün kendisini 15 yıl geçmişte tam da lise yıllarında buluyor. Tek amacı var, onu kurtarmak. Kız adamı korumak için peşinden ayrılmazken aslında o dönem havalı bir yüzücü olan çocuğun kendisine zaten uzun zamandır aşık olduğunu fark ediyor. Biri geleceği değiştirmeye çalışırken diğeri kızın her hamlesinde ne yapacağını şaşırıyor. Zamanda sıçramalar, lise yıllarının tatlı çekişmeleri ve kaderi değiştirme çabası derken temposu hiç düşmeyen, romantizmi oldukça yüksek bir hikaye çıkıyor ortaya. Love Next Door. Yıllarca ideal evlat olmak için çabalayan, en iyi okullarda okuyup dev şirketlerde çalışan ama günün sonunda tükenip her şeyi arkasında bırakan bir kadının hikayesi bu. Çocukluğunun geçtiği mahalleye, o kaçıp kurtulmak istediği baba evine pes etmiş halde geri dönüyor. Karşısında bulduğu kişi ise annelerinin arkadaşlığı yüzünden bebekliğinden beri yan yana büyüdüğü, her rezilliğini bilen o çocuk. Aynı sokakta, aynı aile baskılarının ortasında tekrar karşılaşınca eski defterler açılıyor. Sadece geçmişin tatlı çekişmeleri değil, o mükemmel görünme çabası, ailenin beklentileri altında ezilme hissi ve gençlikte söylenmemiş ne varsa ortaya saçılıyor. Birbirlerinin en berbat hallerini bilmelerine rağmen yan yana geldiklerinde aldıkları o güvenli nefes, dostlukla aşk arasındaki çizgiyi silikleştirip insanı sıcacık bir hikayenin içine çekiyor. When Life Gives You Tangerines. Bu diziyi ısrarla izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü hayatın içinden, çünkü her insanın kendinden bir parça bulacağı bir hikayesi var. Evet, romantik bir dizi ama aynı zamanda herkesin kendinden parçalar bulacağı yanlar var. Ve şöyle diyebilirim ki tekrar izlemeye değecek bir dizi. Size konusundan bahsedecek olursam, Jeje Odası'nın mandalina bahçelerinde 1950'lerden günümüze uzanan sıcacık bir hayat yolculuğuna tanık oluyoruz. Bir tarafta ele avuca sığmayan şair ruhlu asi bir kadın, diğer tarafta ise sadece sevgisiyle onun etrafında duran çelik gibi sağlam bir adam var. Mevsimler geçip hayat önlerine zorluklar çıkardıkça birbirlerine nasıl sığındıklarını izlemek muazzam bir his veriyor. Aşkı, büyümeyi ve hayata tutunmayı o kadar güzel harmanlıyor ki bittiğinde sanki kendi geçmişinize sarılmış gibi hissediyorsunuz.
Her Private Life. Gündüzleri bir sanat galerisinde son derece ciddi, profesyonel bir kuratör olarak çalışan ama mesaisi biter bitmez maskesini takıp idolünün peşinden koşan sıkı bir hayranın hikayesi bu. Kadın bu gizli tutkusunu herkesten saklamak için 40 takla atarken galerinin başına buz gibi kuralcı ve kibirli yeni bir direktör geçiyor. Şanssızlık bu ya. Kadının o gizli hayran kimliği açığa çıkma tehlikesiyle yüzleşince işler çığırından çıkıyor ve kendilerini bir anda sahte bir ilişki oyununun içinde buluyorlar. Asıl seyir zevki tam da burada başlıyor. O mesafeli cool adam kadının gizli dünyasını keşfettikçe onu yargılamak yerine bu tutkusuna saygı duymaya, hatta çaktırmadan onu korumaya başlıyor. Sahte başlayan o yakınlaşma adamın o duvarlarını tek tek yıkarken aralarında inanılmaz tatlı ve yetişkin işi bir çekim doğuyor. Hem tutkulu bir hobinin insanı nasıl hayata bağladığını gösteren hem de içten içe eriten romantizmiyle ekran başında tebessüm ettiren çok keyifli bir yapım. Listemizin sonuna geldik ama biliyorum ki çoğunuz şimdiden hangi diziye başlayacağının planını yapmaya başladı bile. Peki sizin izlerken kalbinizi en çok pırpır ettiren, bu diziyi izledikten sonra aşka bakışım değişti dediğiniz o favori yapım hangisiydi? Yorumlarda mutlaka bizimle paylaşın, sohbet edelim. Bu tarz içeriklerin devamı ve kalbimizi tazeleyecek yeni listeler için videoya beğeni bırakmayı ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla Kore dizi severe ulaşmamız için hype puanı verirseniz çok seviniriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın.